Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere bu elimde görmüş olduğunuz küçük sevimli motiflerin anlatımını yapmaya çalışacağım. İki parçadan oluşuyor. Önce ortayı sonra kenarı yapıyorum. İki renkle çalıştığım için isterseniz tek renkte yapabilirsiniz. Farklı renk kombinasyonları da yapabilirsiniz. Şöyle önce ortaları yapıyoruz. Beyazdan iki tane yaptım. Şimdi ortalardan mavi beyaz mavi beyaz şeklinde gideceğim. Şuraya bir tane beyazı yapalım sizlerle. Sonra da üst kısımları ekleyerek şeritler halinde ortaları söylüyorum. Mavi beyaz mavi beyaz şeklinde çizgi çizgi şeritler olacak modelde. Bununla yine runner'lar, masa örtüleri, sehpa örtüleri birçok şey yapabilirsiniz. Şimdi ortayı yapalım önce çiçeği. 6 tane zincir çekiyorum önce. 1 2 3 4 5 6 zincir. İlk zincirin içine giriyoruz, birleştiriyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Sonra bu oluşturduğumuz halkanın içine batarak sık iğne yapıyoruz. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne yaptım. İlk sık iğnenin üzerine batarak birleştiriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum buradan. Tığın başını bir kez doluyoruz. Hemen bir sonraki sık iğnenin içine girerek trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzan. Önce bir ilmek, sonra 2, sonra 2. Tekrar doladım. Aynı sık iğneye tekrar bir trabzan daha yapıyorum. 2 oldu. Tığın başını doladım. Aynı sık iğneye bir trabzan daha yapıyorum. Evet, 3 tane zincir çektik. Bir sonraki sık iğnenin içine 3 tane trabzan yaptık. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz ve bir sonraki sık iğnenin üzerine sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Tekrar 1 2 3 tane zincir, bir kez doladık. Hemen diğer bir sonraki sık iğnenin içine giriyoruz. Buraya da 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, aynı yere batıyoruz. 2 3, tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz. Bu sefer atlıyoruz. Hemen bir sonraki atlıyoruz derken yani yanındaki sık iğneye batarak kapatıyoruz yine bir sık iğneyle. İkinci yaprağı da yapmış olduk. Tekrar 1 2 3 tane zincir, bir doladık. Bir sonraki sık iğneye geçtim. Buraya 3 tane trabzan. 1 2 3, 1 2 3 zincir ve bir sonraki sık iğneye bir sık iğne ile yine birleştirdim. Tekrar 3 zincir, üçüncü yaprağı da tamamlamış olduk. Bu şekilde 6 tane yaprak yapıyoruz. Şimdi bir sonraki sık iğneye geçerek 1 2 3, bu 3 taneyi aynı sık iğnenin içine batarak yapıyoruz. Sonra 3 zincir çekip bir sonraki sık iğnenin üzerine birleştiriyoruz. Tekrar 3 zincir, bir doladık. Bir sonraki sık iğneye geçtim. 1, aynı yere battım. 2, aynı yere battım. 3, 1 2 3 tane zincir, bir sonraki sık iğneye batarak bu yaprağımızı da kapattık. 5 tane yaprak oldu. Şimdi 6. yaprağı yapıyoruz. Yine 3 zincirle yukarıya çıktık. Zaten burada bir tane sık iğnemiz, yuvamız kaldı. Buraya batıyoruz. 1 2 3 tane
trabzanımızı yapıyoruz ve 3 tane zincir çekip şimdi şu ilk çektiğimiz 3 zincir hemen bunun dibine batıyorum. Şu şekilde birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. Bitiriyorum. Burada ipimi kesiyorum. Evet, önce bu orta göbekleri yaparsak kenarlarını sonradan hepsini tek tek örerek bitirebiliriz. Şimdi ben motifin tamamını yapacağım tabii ki. Şimdi kenarını yapacağız. Mavi ipe geçerek kenarını yapacağım. Şu ipimizi de alttaki sık iğnelerden gizliyorum. Başlangıç ipimizi de sık iğnelerin arasına gizledik zaten. Bunları şöyle dibinden keselim. Evet, orta yaprağımız tamam. Şimdi mavi renge geçiyorum. Bunu tek renk yaparsanız tabii ipi kesmenize gerek yok. Şimdi ekleyeceğim yere ipi taşıyarak oradan aynı şekilde örmeye devam edebilirsiniz. Bir tane zincir çektim. Alıyorum şimdi. Dediğim gibi eğer tek renk devam edecekseniz şurada birleştirip ipi taşıyarak şu yaprağın ortasına kadar ipinizi getirmeniz gerekiyor. 3 tane trabzan yaptığımız yer vardı ya, ortadaki trabzanın içine giriyorum. Buradan birleştirdim ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum. Hemen bir sonrakiye yine bu 3 trabzan yaptığımız yerde ortadaki trabzanın tepesine batıyorum. Yani yaprakların tam ortasına. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Bir sonraki yaprağın yine tam ortasına batıyoruz. Bu şekilde birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tam ortadaki trabzanın üzerine batarsak tam ortalamış oluruz. Evet, 9 zincir çekerek devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi son yaprağın da üzerine geldik. Burada 9 zincir çekip birleştirmiyorum. Şöyle birleştiriyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığın başına 2 3 defa doladım. Şimdi ilk ipi taktığımız yere batıyoruz tekrar. Önce bir ilmek, sonra 2 2 alarak çıkıyoruz. Bir aldık, 2 3 4 ve 5. 5'te çıktım ve zincir boşluğunun ortasında ipimi bırakmaya çalışıyorum. Ortasına gelmeye çalışıyorum. O yüzden böyle birleştirdim. Şimdi buradan 1 2 3 tane zincir. Tığı bir kez doladık. Tam birleşme noktasına, zincirin içine batıyoruz. Bir trabzan, zincirle birlikte 2 oldu. Aynı yere tekrar batıyoruz. Pardon. 3 tane trabzan yaptık. 1 2 3 tane zincir, tekrar aynı yere batıyorum. 3 tane daha trabzan yapıyorum burada. 1 2 3. Tam tepe noktaya 3 trabzan, 3 zincir, 3 tane trabzan yaptık. 2 tane zincir çekiyoruz şimdi. Tam burası birleştirdiğimiz yer. Şu ipimizi de şimdi buraya trabzan yapacağız. Onun altında gizleyeceğiz. Tığımızı bir kez doluyoruz. Aynı boşlukta biraz ileriye doğru batarak şöyle yine bir trabzan yapıyorum ama önce bir ilmek, sonra 2 ilmek alıp üçüncüyü çekmiyorum. Tığı da bırakıyorum. Tekrar doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum.
ikinci trabzanı yapıyorum şimdi. 1 2 çektim. Tığı da bıraktım. Tekrar tığ doladım. Şimdi diğer boşluğa geçiyoruz. Diğer boşluğa giriyorum. 1 2 çektim, yine bıraktım. Tekrar doladım. Bu arada bu birleştirdiğimiz ip bakın arkada bu trabzanların altında geliyor. Bir doladım, bir trabzan daha yapıyorum. Önce bir ilmek, sonra 2 ilmek aldım ve şu anda tığımda 5 tane ilmek var. Bu 5 ilmeğin hepsini birden çekiyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Sonra şöyle elimizle düzelteceğiz burayı. Evet, 2 tane zincir çektik. Şu ipi artık getirmiyoruz. Tığı bir kez doladım. Şimdi buradaki boşluğa tam orta kısmına 9 zincir çekmiştik. Buradan 5. zincir ya da şöyle yapıp ayarlayabilirsiniz. Şöyle yaptığınızda tam ortayı bulmuş olacaksınız. Zincirin içine batıyoruz arkadaşlar burada. Ama 2 ilmek alarak, tabi tek ilmek alarak değil. Zincirin içine girdim. 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3. Şurada yaptığımızda aynısını yapacağız şimdi. Şu arkadaki ipi keselim. Oradan kötü görünmesin. Evet, onu kestik. Şöyle. Şimdi 1 2 3 zincir. Aynı zincire tekrar batıyoruz. 3 trabzan daha yapıyoruz. Yani o tepe noktadaki, orta noktadaki zincirin içine batarak toplamda 6 tane trabzan yapmış oluyoruz. Şöyle. Tekrar şimdi 2 zincir. Evet, diğer boşluğa geçmeden hala aynı boşluğa geliyorum. Şimdi batıyorum. Önce bir ilmek, sonra 2 ilmek aldım. Tığımı doladım. Tekrar aynı boşluğa battım. 1 2. Tekrar tığ doladım. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. Buraya da önce böyle 2 tane yapıyorum. 1 2. Şimdi üçüncü çekmeyi hepsini birlikte çekerek kapatıyoruz ve hemen 2 tane zincir. Şimdi yine 2 zincirimizi çektik. Yine ortadaki zincire batacağız. Şöyle dediğim gibi şöyle yaptığınızda ortayı bulacaksınız. Buraya yine birinci trabzan, aynı zincire yine 2, aynı zincire 3, 3 tane zincir, tekrar bir doladık, yine aynı zincire batıyorum. 1 2 ve 3, 2 zincir. Şimdi atlamıyorum bir sonrakine, aynı boşluğa tığ bir kez dolayıp tekrar batıyoruz. 1 2 çekip bırakıyoruz. Tekrar 1 2 çekip bırakıyoruz. 2 tane trabzan yaptık. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 1 2 çektik. 1 2 çektik. Üçüncüyü hep birlikte kapattık ve 2 tane zincir. Bir doladık. Yine geliyoruz. Zincirin aynı boşluktayız hala. Zincirin üzerine batıyoruz. 3 tane trabzan yapıyoruz önce. 1 2 3 zincir çekip yine aynı zincire batarak 3 tane daha trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. 2 zincir. Yine aynı boşluğa batıyorum. 1 2. 1 2.
2 defa çekerek 2 tane trabzan yaptık. Bir doladım. Şimdi diğer boşluğa geçtim. 1 2 ve kapattım. Evet. 2 zincir. Şimdi bu şekilde kenarımız devam ediyor. Sıra sonuna kadar aynı şekilde örüyoruz. Şimdi birleştirmeyi göstereceğim. Burada çektiğimiz boşluklardan 3 zincir boşluklarından birleştiriyoruz. Şimdi bunu da bu tarafa birleştireceğim. Bir mavi bir beyaz yapmayı düşündüğüm için. Şimdi 2 zincirimizi çektik. Yine ortaya gelelim. Orta zincirin içine batıyoruz. Önce 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Evet, 3 trabzanı yaptık. Şimdi bir tane zincir çekiyorum birleştireceğim için. Bir zincir çektim. Motiflerin ters yüzleri birbirine bakacak şekilde getiriyorum. Burada 3 zincir çektiğimiz boşluğa giriyorum. Bir sık iğne yaparak kapattım. Bir zincir daha çektim ve tabi bunu şimdi 2 taneyi şöyle ekledim. Üçüncüyü eklerken de yine aynı hizada. Şöyle arada bir tane boşluğumuz kalacak şekilde buradan birleştiriyorum. Evet, bir zincir çektim birleştirdikten sonra ördüğüm örneğe dönüyoruz. Aynı zincire tekrar batıyoruz. Şöyle 1 2 3 trabzan tamamlıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. Birinci trabzanı yapıyorum. 2 defa çektim, bıraktım. İkinci trabzan da aynı şekilde. Burada birleştirme yok. Tekrar tığ doladım. Bir sonraki boşluğa geçtik. 1 2 çektim, bıraktım. 2 çektim, bıraktım. Hepsini birlikte kapattım. Tekrar 2 zincir. Şimdi yine tam orta zincirimizi buluyoruz. 3 tane trabzanımızı yapıyoruz önce. Bir tane zincir geliyoruz. Şimdi ikinci boşluk, yine karşılığına denk gelen yer. Buraya birleştirdim. Bir tane de zincir çektim. Tekrar ördüğüm modele dönüyorum ve yine zincirin içine girerek 3 tane buraya trabzan yapıyorum. Evet, birleştirmeyi bitirdik. Bu yan yana birleştirme tabi. Şimdi 2 zincir sona geldik. Aynı boşluğa 2 tane trabzanımızı yapıyoruz. Tepesini kapatmıyoruz. 2 defa çekiyoruz. Üçüncüyü çekmedik. Tekrar bir sonrakine girdik. 1 2 1 2 4 tane oldu. İkisi bu tarafta, ikisi bu tarafta. Hepsini birlikte çektim, kapattım. Ve 2 tane zincir çekerek şimdi ilk yaptığımız üçlünün zincir çekerek çıkmıştık. Onun tepe noktasına batıyorum ve birleştiriyorum. Bir tane zincir çekelim ve ipimizi keselim. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Şu ipimizi de yine arkadan gizleyeceğiz. Yani tamamını kesmeden önce böyle trabzanların arasında bu geçiş işlemlerinde biraz daha ince tığ kullanabilirsiniz daha rahat yapmak için. Ben şimdi kısaca böyle gösteriyorum ama daha ince tığla daha rahat geçişler yapabilirsiniz. Bunu da keselim şimdi. Evet, şimdi bir sonraki, bunu önce uzunca öreceğiz böyle, sonra da aralara geçireceğiz. Bu aralara geçirirken de birleştirmemiz aynı şekilde olacak. Yine bir tane buradan, şimdi şuraya bir motif geçirdiğimizde bir tane buradan, bir tane ortadan, bir tane de buradan
birleştiriyoruz. Bu araya geçiriyoruz. İsterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz bunu. Kenarlara yuvarlak döndüre döndüre ortayı bir tane motif olarak düşünün. Etrafına ekleyerek yuvarlak olarak da yapabilirsiniz. Kare olmuyor çünkü. Kare yapamazsınız. Ya baklava dilimi şeklinde yapabilirsiniz ya dikdörtgen şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi bir motifte bir sonraki videoda şuraya geçirmeyi göstereceğim. Bir sonraki videoda onu da izleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yorumlarda yazarsanız sevinirim tabii ki. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.